Albert Schweitzer, doğum 1875, ölüm 1965. Afrika'ya yaptığı yardımlarla tüm dünyada ün kazanmış ve herkes tarafından takdir edilen bir ilahiyatçı, doktor, müzisyen ve hümanisttir. Büyüleyici bir insandı, çok değerli bir ikondu. Çoğunlukla Afrika'nın balta girmemiş ormanlarında ve tropik bölgelerinde doktorluk yaptığı biliniyordu. Orada çökmekte olan bir uygarlığın restorasyonu için bir tedavi olarak tüm canlılara karşı sınırsız sorumluluk etiğini geliştirdi ve beyaz adamın siyah adama yaptığı zulümleri bir nebze olsun onarmak amacıyla insanlığa olan borcunu ödemek için yaşamını siyah insanların iyiliği için adadı. Schweitzer ölümüne kadar tüm dinler ve kültürler tarafından benimsenecek, yaşama saygı gösteren bir dünya görüşü geliştirmek için mücadele ediyordu. Etiği zaman, yer veya kültürel geçmişe bakılmaksızın tüm insanlar için evrensel doğru olmalıdır. Ahlaki düşüncesini bireysel alanla sınırlamış ve canlılar arasında teorik düzeyde herhangi bir sıralama yapılmasına izin vermemiştir. Bu eleştirel gözlemlere rağmen insanlık durumunun anlık deneyiminin yansıması bize göre tüm insanların ortak ahlakını anlamak için iyi bir başlangıç noktası olabilir. Etik düşüncelerinin ve onu bir rol model olarak görmenin bugün küresel etik arayışını teşvik edebileceğine inanıyoruz. Bu videoda yaşamı, mistik tarafları ve hayata karşı duyduğu saygısı ve sevgisi felsefi anlamda incelenecektir. Çok yönlü bir insan olan Albert Schweitzer ile ilgili felsefe, teoloji, tıp ve müzik alanlarında pek çok araştırma yapılmıştır. Bu araştırmaların birçoğu Almanya'da yapılmış ve Schweitzer'ın tüm dünyada ün kazanması ve 1952 Nobel Barış Ödülünü almasının ardından pek çok alanda Schweitzer araştırma konusu olmuştur. Ayrı ayrı felsefe, teoloji, müzik ve tıp alanlarına konu olduğu gibi Schweitzer'ı her yönüyle ele alan tanıtıcı kitaplar da yazılmıştır. Schweitzer'ın düşüncelerini ve eylemlerini yorumlayarak derinlemesine inceleyen tüm araştırmalar, onun hayata ve evrene bakış açısını pek çok yönden ilahi dinlerin mistik anlayışlarından çok etkilendiğini gözler önüne sermiştir. Yaratılmış olan tüm varlıklara, özellikle canlılara olan sonsuz sevgi, saygı ve merhamet anlayışı ile ilgilendiği felsefe, tıp, müzik ve teolojiyi birleştiren Schweitzer, içindeki sonsuz tanrı aşkıyla var olan tüm varlıklar ile Yaradan arasındaki farklılıkların sadece bizim eksik yönlerimizden kaynaklandığını, sevgi ve merhameti, yardımın ve adanmışlığın içtenliği ve saflığıyla bir araya getirdiğimizde insan olmanın esas anlam ve önemini kavrayacağımızı ve bu sayede kainata bambaşka bir gözle bakacağımızı savunmuştur. Ve en önemli kısmı bu savlarını yaşantısıyla desteklemiştir. Albert Schweitzer sahip olduğu bütün becerileri, eğitimleri, merakları, hobileri ve çalışmaları içerisindeki bitmez tükenmez tanrı aşkıyla taçlandırmış ve bunları yaratılmış olan başta insan olmak üzere tüm canlıların iyiliği ve faydası için kullanmıştır. Bütün bu eylemlerinin ardında kainat, evren ve Tanrı ile bir bütünleşme ve hakikate ulaşma çabası içinde olduğunu gördüğümüz Albert Schweitzer için bu videomuzda müziği, felsefeyi, tıbbı ve etiği nasıl yorumladığına, insanlık için nasıl kullandığına ve tüm bu argümanları sahip olduğu Tanrı ve etik anlayışıyla nasıl birleştirdiğine dair felsefi anlamda incelemeler ve tartışmalar yapacağız. Albert Schweitzer'ın hayatı. Albert Schweitzer 14 Ocak 1875'te o zamanlar Almanya'nın ve bugün Fransa'nın bir parçası olan Alsace adlı bir bölgede Kaiserberg'de doğmuş bir filozof, ilahiyatçı, doktor ve müzisyendir. 1952 Nobel Barış Ödülü sahibi, bugün hala birçok toplumu etkisi altına alan, hareketlerine güç veren ve geliştirdiği yaşama saygı felsefesiyle onlara inanç katan Albert Schweitzer, iki dilli, eğer Almanca'nın Alsas lehçesini de sayarsak, 3 dilli olarak yetiştirildi. Babası Protestan bir rahip, annesi ise dünyevi işlere daha yatkın ve pratik zekalı bir insandı. Erken yaşta piyano çalmayı öğrendi. Kısa bir süre sonra da org çalmaya başladı. 1893'te teoloji ve felsefe okumak için Strasbourg'a gitti ve bu dönemde sık sık Paris'i ziyaret etti. Orada ayrıca ünlü orgçu ve besteci Charles Marie Widor ile org çalıştı. Müzik kariyerine Strasbourg, Berlin ve Paris'te felsefe ve teoloji çalışmaları yaparken devam etti. 1898'de Strasbourg Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra kesin bir karar veren Schweitzer, 30 yaşında hayatını insanlığa adamaya karar verdi. Somut bir plan olmadan bu hedefe ulaşmak için bu güçlü iradenin peşinden gitmeye,
Müzik, teoloji ve felsefe çalışmalarını o dönem için ilk olarak Strasbourg, Paris ve Berlin'de sürdürmeye karar verdi. 1889'da Kant'ın din felsefesi üzerine doktorasını Kant'ın din felsefesi başlığıyla tamamladı. Daha sonra Saint Nicholas Kilisesi'nde vaiz oldu ve bir yıl sonra İsa'nın son akşam yemeği ve Mesih'in Mesih bilinci üzerine teziyle ilahiyat alanında lisans derecesini aldı. 3 farklı disiplinde özgün kitaplar yazan Albert Schweitzer, 30 yaşında tıp okumaya karar verdi ve hayatının geri kalanını Afrikalı yerliler için doktor olarak çalışmaya adadı. Tesadüfen Afrika'nın Gabon şehrinde bir doktora ihtiyaç olduğunu yazan bir dergi makalesi okuduktan sonra yardım için girişimlerde bulundu. Orada yaşayan insanları ve beyazların siyahlara yaptıklarını düşündü. Kendini adamak için uzun süredir insani hizmet arayışında olan Schweitzer, misyonerlik işiyle hiçbir zaman ilgilenmedi ama onların doktoru olarak çalışabileceğini düşündü. O zamanlar Afrika'nın bu bölgesine giden kaşifler ve misyonerler hastalandılar veya hastalıktan öldüler. Ayrıca Schweitzer'ın planı birçok engelle karşılaştı. Bu karar ailesi ve arkadaşları tarafından asla onaylanmadı. Sadece bir kişi fikrini tam olarak destekledi. Onu bu fikirle destekleyen ve kendisinden ilham alarak hemşire olan Helen Breslau ile 1912'de evlendiler. Bir yıl sonra eşiyle birlikte Lambarane, Gabon, Afrika'ya yerleştiler. Afrika'nın bu bölgesindeki insanların sağlığı çok kötüydü. Oraya vardığında Kongo ve Gold Coast arasındaki bölgede insanlara tıbbi bakım uygulamaya başlamıştı. Bölge dünyanın en rahatsız edici tropik iklimine sahipti. Gine Körfezi'ndeki Libreville, İngiliz ve Fransızlar tarafından serbest bırakılan mahkumların geri döndürülmesinden sonra yeniden adlandırıldı. Ne yazık ki köle tüccarlarıyla yapılan savaş 19. yüzyılın başlarında kaybedildi. Schweitzer kararını etkileyen ve Afrika'ya olan bağlılığına yol açan bölgenin bu üzücü tarihini biliyordu. Aynı zamanda bu üzücü olay, beyazların siyahlara borçlu oldukları onarımları ve yardım eylemlerini Schweitzer'ın duygusal dünyasında sarsılmaz bir yere oturtmuştur. Schweitzer dünyanın dayanılması en zor tropik iklimlerinden birine sahip bu bölgedeki hastanede çok zor şartlar altında çalışmalarına yoğunlaştı. Afrikalılara yardım etmek için büyük bir bağlılıkla çalışmalarını sürdürürken neredeyse her gece 1 ya da 2 saat müzik çalarak ve kendi entelektüel işlerini yaparak geçirdi. Bu çalışmalar da onu hayata bağlayan bir güç ve enerji olmuştur. Müzik alanında çok yetenekli ve çok güçlü bir müzik bilgisine sahip olan Schweitzer, bu yetenek ve birikimini insanlara hizmet etmede kullanmıştır. Bach ile ilgili yazdığı 2 ciltlik makalesi, Bach'ın üzerine yazılmış en iyi inceleme ve en kapsamlı çalışma olarak kabul edildi. Ayrıca Schweitzer, Bach'ın en iyi yorumcusu olarak görüldü. Dünyanın en iyi org sanatçılarından biri olan Schweitzer için müzik asla sadece eğlence amaçlı değildir. Onun için müzik bir inanç ve sevgi mesajıdır. Benzer bir tavrı dünyanın en ünlü müzisyenlerinden biri olan Bach'ta da keşfetmiştir. Bach'a göre müzik, Tanrı'yı yüceltmenin ve onun yüceliğini anlamanın en etkili yollarından biridir. Schweitzer Bach'ın müziğini bu şekilde yorumladı. Bu düşünce Schweitzer'ın Bach'ın müziğine olan sevgisinin en önemli nedenlerinden birisidir. Bach kilise eğitimi almış, uzun süredir kilise üyesi olan bir insandı ve ailesinin neredeyse tamamı protestan ve müzisyendi. Albert Schweitzer'ın ilgi alanları birbirinden farklı gibi görünse de hepsi içindeki yoğun duygulara hitap etmiştir. O duygulardan doğmuştur. Bu duygular o kadar yoğundur ki dini merhamet duygusu ve insan sevgisi onu tıp çalışmalarına yöneltmiştir. Felsefe ve teoloji alanlarına yakınlık sergilemiş ancak müzikal becerileri onun diğer tutkularından uzak görünmüştür. Ama asla müziği ihmal etmemiştir. Çocukluğun duygusal endişeleriyle iç dünyası yıpranmış bu çocuğun birleşik bir kişiliğe dönüşmesinde, iç dünyasını toparlamasında müziğin rolü çok büyüktür. Onda kendini bulmuş, ondan güç almış ve bu yolla içindeki derin duyguları dile getirmiştir. Teoloji ve müzik arasında çelişkide kaldığını anlatan bir diğer sözü ise şöyledir. Bir parçamın Tanrı'nın sözlerini vaaz etmekte olduğunu hissediyordum. Her zaman kiliseye tutkum vardı ve her zaman kilisenin dini törenleri beni çok etkilemiştir. İşte bu düşüncelerle Strasbourg'da teoloji ve felsefe okumaya karar verdi. Ama diğer tüm tutkularından hiçbir zaman vazgeçmediği gibi müzikten de asla vazgeçmemiştir.
Aradaki zamanlarda Paris'e gidip müzik çalışmayı ve müzik dinlemeyi sürdürmüştür. Org çalmanın onu sonsuzluk hayali düşüncesiyle doldurduğunu ve Tanrı ile mistik bir bağlanma yaşadığını belirtmiştir. Widor da Schweizer'a org çalmayı öğretirken aynı duyguları hissettiğini ve hatta yaşadığını dile getirmiştir. Ama Bach onun esas kahramanıdır. Schweizer'a göre Bach'ın müzikal dili var olanlar içinde en gelişmiş ve kusursuz sayılabilecek olandır. Onu bir deha ve yaptığı kusurları da ancak bir dehanın yapabileceği kusurlar olarak görmüştür. Onda bir derinlik ve mistik bir yön bulmuştur. Bu derinlik onu inanılmaz bir biçimde etkilemiştir. Afrika'ya yolculuğu sırasında Bach'ın çalışmalarını da yanına almıştır ve bulunduğu her ortamda Bach aşkını dile getirmiş ve müzik çalışmalarını engellemeye çalışanlara karşı çıkmıştır. Schweizer'ın Bach ile ilgili yazdığı kitaplar, onun kilise müziğinin gizemli ortamında yükselen etkileyici özgüvenini ve onun müzikal kahramanına olan inancını gösterir. Onun müziğinde hem hayatın eğlencesini hem de ölümün sessizliğini bulduğunu belirtmiştir. Afrika'dayken kendisinde bu sessizliğe bir paralellik hissetmiş ve orada yaşadığı birkaç yılda onca yoğun ve sıkıntılı işlerin arasında kendisini tam anlamıyla bir orkçu gibi hissettiğini söylemiştir. Bu duygularla Afrika'daki yaşantısını düşünerek Bach'ın aradığı barış ve sessizliği bulmuş olmalıyım demiştir. İhtiyacı olanlara yardım ederek, bunun için çalışarak huzura ulaşacağını düşünmüştür. Müzik de her zaman bu duygulara ulaşmasına yardımcı olmuştur. Derinlik olmadan teoloji olmayacağını söyler ve bu derinliği kendi hayatında müzikle bulur. Schweitzer, Bach'ın dini müziğindeki resimsel ve sembolik ifadelerin kullanımını teolojik bir anlayışla yorumlamıştır. Düzenli olarak Paris'te Bach topluluğu tarafından verilen konserlere katılmıştır. Burada koro ve orkestranın mekanikliği ve duygusuzluğu arasından Schweitzer'ın org çalışı ön plana çıkmıştır. Hatta bu konuda eleştiri bile almıştır. Dini düşüncelerinde olduğu gibi müziği icra edişi konusunda da radikal bir tutum sergilemiştir. Müziği dini duyguların seslendirilişi olarak görmüş, orgu ve piyanoyu bu duygularla çalmıştır. Bir anlamda müziği kendi inancını yorumlama şeklidir. Çeşitli alanlarda uzmanlığı olan ve 30 yaşında tıp öğrencisi olmaya karar verdikten sonra Afrika'da insanlara yardım etmek için çalışan Schweitzer, bu durum için şunları söylemiştir. Yıllardır kendimi sözcüklerle ifade ettim. Ama şimdi bunu yeni bir biçimde, aşkın dinini konuşarak değil, bunu aktif olarak, gerçek anlamda yaşayarak sunuyorum. Burada sözünü ettiği yeni biçim, doktorluk mesleği ve Afrika'da çok büyük zorluklar içerisinde yaşam savaşı veren insanlara yardım etmesidir. Yaptığı tüm işlerin ortak noktası aşktır ve doktorluk mesleği bunu aktif hale getirmesi için ona araç olmuştur. 1985'te Batı Almanya'nın yaptığı bir ankette o tarihe kadar en çok hayran olunan 32 kişi arasında birinci olmuştur ve birkaç filozof onun için gizemli bir dahi ve dini bir mistik ifadelerini kullanmıştır. Asla ideallerini kaybetmemesi birçok kişiyi kendisine hayran bırakmıştır. Bunu hiç gündemde olmadığı zamanlardan beri yapıyordu. Onun hayatı kalıcı bir ilham kaynağı olmuştur. Eşiyle birlikte Afrika'da yardıma muhtaç insanlara yardım için çalışan, yaşamını onlara adayan ve tüm dünyaya insanlık dersi veren Schweitzer, 1952 yılında Nobel Barış Ödülünü almıştır. Albert Schweitzer yaşamını adadığı bu mücadeleden hiçbir zaman vazgeçmemiştir. Burada yaşamı boyunca sürdürdüğü çalışmaları, Afrika yerlileri için verdiği mücadele dünyaya bir insanlık dersi olmuştur. Yaşamının son anına kadar insanlık için çalışmış ve 4 Eylül 1965'te ölmüştür. Cenazesi Lambarene'de kendi kurduğu hastanenin bahçesine gömülmüştür. Tanrı, din ve evren kavramları bağlamında sahip olduğu yaşama saygı, sevgi ve yardımlaşma felsefesi. Yaşama saygı felsefesi, Schweitzer'ın Nietzsche ve Schopenhauer ile etkileşime girdiği zamana kadar uzanan uzun bir tarihe sahiptir. Bu sürecin sonunda Schweitzer, maddi dünyanın her türlü açıklamasını terk etti ve insanın açıklanamayan tüm olayların nesnesi olduğu sonucuna vardı. Ayrıca etiğin, hayatı ve dünyayı kabul etmenin bir türevi olduğunu düşündü. Bu fikir Schweitzer'ın ormanda yaptığı bir nehir gezisi sırasında doğdu. Yıllarca hep bir inanç ve düşünce sentezinin peşine düştü. Bu nehir gezisi sırasında 3 gün boyunca kafasında bu soruna yoğunlaştı ve aklına gelen düşünceler üzerinde hiç durmadan not aldı. 3. günün sonunda bir formül zihninde netleşti. Schweitzer bu felsefede gelişen medeniyetimiz doğrultusunda ve etik tarihini sunma bağlamında yaşama saygı felsefesini ortaya koymuştur.
Etik bakış açısının tüm yaşamın kutsallığına saygı duymayı kabul ettiğimiz ve onayladığımız manevi ihtiyaçtan doğduğunu savunmuştur. Bu manevi ihtiyaç Schweitzer'in inandığı sınırsız sorumluluk ile bağlantılıdır. Bu sınırsız sorumluluk bizim gibi tüm canlılara, hayatta var olan her şeye karşı sorumluluğumuzdur. Schweitzer'in etik anlayışı doğrudan üstlendiğimiz belirli olaylarla değil, yaşamın tamamına yönelik davranışlarımızla ilgilidir. Schweitzer düşüncesizliğe, bencilce kendini savunmaya ve sosyal etiğe karşı çıkmaktadır. Yaşama saygı, sürekli ve sarsılmaz bir düşünce ve özenle elde edilir. Her durum için geçerli olan ahlaki kurallarla açıklanmasalar bile tüm sorunlara karşı tutumumuzu ayarlamamızı gerektirir. Başkalarına hizmet etmek, kendi kişiliğini kaybetmek anlamına gelmez. Schweitzer yaşama saygı felsefesinin en büyük düşmanı olarak medeniyetimize hakim olduğuna inandığı toplum etiğine işaret ediyor. Sosyal etiğin yanlış ve yanıltıcı bir etik olduğunu savunmuştur. Schweitzer'a göre etik düşüncede karışık, anlaşılmaz, yorucu ve yanlış anlaşılan yollar vardır. Etik düşünce ileri sosyal anlayıştan çok uzaklaşmıştır ve geri getirilmelidir. Etik düşüncenin evrensel ve mistik boyutuyla dünyaya açılması gerektiğini düşünür. Başka bir deyişle dünya ile manevi bağımızı oluşturmak için tüm manevi ve içsel etik kurallarının araştırılması ve ayrıştırılması gerekir. Bu soyut bir düşünce olarak kalmamalıdır. Tüm canlılara, evrene, insan hayatında olup biten ve onunla iletişim halinde olan her şeye karşı bir özveri anlayışı olmalıdır. Albert Schweitzer'ın mistik anlayışı, tüm canlılara ve yaşamın kendisine karşı saygının temelini oluşturur. Hayatın gerçeğinin ve evrenin gerçeklerinin anlamlarını düşündüğümde ve analiz ettiğimde bunların etiğin temeli olduğunu düşünüyorum. Ve bu realite doğanın kendisine verdiği bir realitedir. Bu gerçek hayata da aktarılmalıdır diyen Schweitzer, etik anlayışını bu bağlamda dile getirmiştir. Yaşama saygının gerçekleşmesi için içten ve doğru düşünmek gerektiğini de savundu. Schweitzer'ın bu yaklaşımı hayatın ve evrenin gerçekliğini düşünmek ve anlamakla ilgili sözlerini hatırlatıyor. Schweitzer'ın bu yaklaşımı ahlaka büyük önem veren ve hayatın anlamını anlamak için biçimi ve görünürü bir kenara bırakmak gerektiğini söyleyen tüm mistik anlayışlara benzer ve hatta onları ileri taşır niteliktedir. Hayat hakkında gerçekten düşünmenin önemine vurgu yapan Schweitzer, bu felsefede bilginin önemine de vurgu yaptı. Bilgi, içimde neler olup bittiğini düşünmem ve anlamam için bir kanıttır dedi. Öğrenilmiş bilgili, bilgisiz ve cahil kişi ayrımı yapardı. Ona göre bilgisiz cahil olarak nitelendirilen bir kişi, çiçek açan bir ağaç gördüğünde onu çevreleyen yaşama iradesinin mistik boyutunun heyecanından çok etkilenir. Hatta bu bilgisiz ve cahil kişi, aynı çiçekli ağacı gören, fiziksel ve kimyasal olaylarla binlerce kez ortaya çıkan yaşam iradesini mikroskop altında inceleyen ve dolayısıyla ondan daha fazlasını bilen bilim adamından daha çok etkilenir. Hayat da etrafındaki her şey Schweitzer'ı bu yaşama arzusuyla, bu felsefeyle ilişkiye soktu ve bunu Tanrı'ya ulaşmanın bir yolu olarak gördü. Schweitzer için doğadaki tüm varlıklar kutsaldır. Tanrı'nın bir yansımasıdır ve bu nedenle bu varlıklar oldukça değerlidir. Schweitzer yaşama saygı felsefesini anlatırken felsefenin başlangıcına yönelik sözler de söylemiştir. Descartes'in düşünüyorum öyleyse varım dogmasıyla felsefenin başladığını ve bu önemsiz, keyfi olarak seçilmiş başlangıçla öze giden yola ve yaşama saygı felsefesine onarılmaz hasarlar verildiğini ve bu şekilde felsefenin içinin boşaltıldığını söylemiştir. Ona göre bu başlangıç asla etiğe doğru yaklaşıma ulaştırmaz ve soyut bir karmaşıklık yaratır. Var olma ve etik mistisizmi bunu kabul etmez. Doğru felsefe daha yakın ve kapsamlı, kapsayıcı bir bilinçten ileri gelmelidir. Schweitzer'a göre bu bilinç, ben yaşamın kendisiyim. Ben yaşamayı amaçlayan, yaşamın tam ortasındakiyim. Ben yaşamak isteyen bir yaşamım demelidir. Onun yaşama isteminde gizemli ve coşkulu yaşama isteğine daha geniş bir hasret vardır. Etik olmayan mistisizmi aşınmış olarak değerlendirmiştir ve mistik aşınma ile yaşama istemi için acıyı çağırıyoruz. Memnuniyetle yok etmeyi çağırıyoruz. Çevremdeki yaşama amacında bu böyle. Benden önce kendisini anlatmış olsa da
olmasa da demiştir. Schweizer'a göre etik varlığın tüm amacını göstermek ve ortaya dökmekten ibarettir ve bunun için çaba göstermenizi gerektirir. Schweizer bunu kendi etik anlayışı içinde başardığını dile getiriyor. Ahlakın temel ilkesi, düşüncenin gerekliliği olan kendi öz felsefesinde verilmiştir. Hayatı ilerletmek ve ona güç vermek iyi bir yoldur. Onu yok etmek ve engellemek kötü bir yoldur. Ahlakın üzerinde düşünülmesi gereken temel ilkesi yalnızca ısmarlama ve arttırma değil, aynı zamanda mevcut iyi ve kötü görüşünün bir uzantısıdır. Yaşayan her şeye zarar vermekten korkan, her canlıya saygı duyan, her canlıya yardım eden bir insan, tüm bu dürtülere itaat ederek diğer tüm canlılara yardım ederse ahlaki olur. Bunu başarmanın ne kadar zor olduğunu sorgulamadı ya da birinin sempatisini kazanacağını asla düşünmemiştir. Olur mu acaba? Hangi aşamada olur diye düşünmez. Yaşam onun için işte bu derece kutsaldır. Schweitzer tüm insanların hata yapabileceğini ve bunun yaratılışımızın özünde olduğunu savunmaktadır. Kişi önce olgunlaşmaya ve kendini geliştirmeye çalışmalıdır. Bu sayede çevresindekileri olumlu yönde etkileyebilecektir. İyiliğe yönelmenin ve iyiliği yaymanın çok önemli olduğunu vurgularken en ufak bir kibir belirtisinden dahi kaçınılması gerektiğini düşünür. Schweitzer kendi varoluşuna uyguladığı yaşam felsefesi ve kendisini diğer varoluşlara bağlı bir ruh halinde tutan yaşama saygının birbirine işlendiğini belirtmiştir. Bunları her zaman birbirlerine bağlı tutmuştur. Tanrı'dan gelip Tanrı'ya dönecek olan evrende bir başka yaşamla birleşen diğer bir yaşam ve bir olma duygusuyla yapılan tüm eylemler yaşama saygının bir parçasıdır. Bu etik anlayışı bu yönüyle sıradan etik anlayışından ayrılır. Sıradan etik, çatışan yükümlülüklerin tartışmasıyla ilgilenmiştir. Schweizer'a göre bu yaşama saygı felsefesi 3 düşmanla savaşmalıdır. Düşüncesizlik, bencilce kendini savunma, kanıtlama çabası ve bizzat toplum. Bunlardan ilki düşüncesizliğe genellikle çok az dikkat edilir. Çünkü düşüncesizlikte belirsiz çelişkiler olduğunu belirtir. Yine de bencillikle çatışması konuşulacak geniş bir alana sahiptir. Bencillikle mücadeleye büyük önem verir. İnsanların bu duygudan kurtularak pek çok şey yapabileceğine inanır. İnsan kendinden ödün vermeden birçok güzel şeye ulaşabilir ve bu aslında insanın hayatının bir kısmına mal olsa da önemsiz olarak görülmelidir. Schweitzer tüm yaratılmış varlıklar arasındaki yaygın yabancılaşmayı ortadan kaldırmaya çalıştı. Onun bakış açısında birliktelik ve şefkat ön plana çıkar. Bunu da İncil'in sevgi emri olarak görmüştür. İrademiz sonucunda şeylerin derinliklerinde yatan gerçeği anlamak isteyen bir insan olmaya cesaret ettiğimizde kalp ve zihin birbirleriyle hemfikirdir. Bu durumda insan var olan her şeye karşı saygılı ve şefkatli olmaktan kendini alamaz. Bu ahlakın temelini oluşturur. Ona göre yaşamın en derin anlamı, varlığımızın tek bir yaşamda öz farkındalığa ulaştığında birlikteliği temsil eden yaşamın bizzat kendisidir. Dış varlığın kendi varlığımızı doldurduğu yer işte burasıdır. Felsefenin karakteristik özelliklerinden biri olarak vurguladığı bu derin ve mistik bakış açısıyla tüm kainatla bütünleşmeyi sıklıkla vurgulamıştır. Bu düşüncelerde Schweitzer insanlar arasındaki, insanlarla diğer yaratılmış varlıklar arasındaki ve insanlarla doğa arasındaki sınırları kaldırdı. Bu sahip olduğu felsefenin belki de en derin ve mistik yönüydü. Bir böceği içine düştüğü su birikintisinden kurtardığımda hayat kendini başka bir hayata adıyor ve evrendeki tüm yaşam bir bütün haline geliyor. Hayatın bir şekilde başka bir hayata adandığında sınırlı iradem sınırsız olanla birleşir ve orada tüm yaşam formları bir olur. Schweitzer Medeniyet ve İnsanlık adlı kitabında insanlık olarak ahlaki düşünce ve ilerlemenin kaçınılmaz olarak yavaş ve belirsiz olduğunu belirtmektedir. Pozitif bilimlerle yorumlanan dünya görüşünün yükselişindeki ve gelişimindeki gecikme bir dereceye kadar anlaşılabilir. Çünkü ilerlemesi başlangıçta az çok yeni düşünme yolları göstermek ve yeni ufuklar açmak için doğa bilgisi ve pozitif bilimler alanındaki keşiflerde ihtiyaç duyulan yetenekli gözlemcilerin var olma olanaklarına bağlıdır. Bu sadece insanın kendisi ve kendi içinden nedensel bir sürece bağlı olan kendi gelişimiyle ilgilidir. Sadece araştırılması ve biçimlendirilmesi gereken nesne insanın kendisi olduğu için daha sağlıklı bir ilerleme göstermemektedir. İnsan bilim sayesinde doğanın gidişatını gözlemler ve anlatır. Onun gizemlerini keşfetmeye çalışır. Gündelik sıradan konularda ise kendi kişiliğinin dışından elde ettiklerini uygulayarak
onu kullanır ve biçimlendirir. Ama ahlaki eylemlerinde kökeni kendi içinde olan kurallara, algılamalara, güdülere uyar ve bilgiyi kullanır. Bunları sağlam bir biçimde kurmak ve idealler yaratmak sadece bir ölçüye kadar başarılı olabilecek sorumluluklardır. Düşüncesel anlamda var etmek, kendisine uygulanan yöntemi geriden izler. Etik bir bilim değildir. Bilinen bir kurala indirgenebilecek bir konu bulunduğunda var olabilir ancak insanların yaptıklarının bilim olmadığını savunarak burada incelenebilecek ve yargıya varılabilecek sadece öznel ve sınırsız değişik realiteler olduğunu belirtir. Bu yüzden insan topluluklarının yaratıcı davranışlarının zamanın genel düşüncesinde geçerli olan ilkelerce saptanan bir eylemin konusu olan etiğin hala daha mümkün olan ilerlemeden yoksun olmasını trajik olarak nitelendirir. Felsefi ve dinsel etiğin arasındaki farklılığın sadece nispi olduğunu savunmuştur. İkisi de basit birer fikirdir. Ancak biri geleneksel dünya görüşünü kabullenmekten kendini kurtarmış, diğeri ise onunla bağlantısını sürdürmüştür. Felsefi ya da dinsel olsun, etiğin zayıflığı kişinin gündelik deneyimlerine dokunmayıp sadece sözlerle, kişilere gerçekle, doğal ve dolaysız olarak nasıl ilgileneceklerini göstermektedir. Bu yüzden ortaya sıradan bir etik anlayışı çıkmıştır. Düşünceyi tatmin eden her dünya görüşünü mistisizm olarak tanımlar. Kişi kendi varoluşuna, insanı sadece doğal bir biçimde, sınırsız varoluşun parçası olmakla tatmin olmaktan alıkoyacak, ona ruhsal ve manevi bağlanmayı, bilincinin bir eylemiyle kendisinin karar vermesini sağlayacak bir anlam vermeye çalışmalıdır. Mistisizmin de sadece etik olduğu oranda değerli bir dünya görüşü olduğunu söylemiştir. Aksi halde dünyadan içe dönük bir kurtuluştan oluşan, dünya üstünde çalışma etiğiyle bağdaşmayan bir dünyadan ele tek çekme ve inziva etiğine dönüşür. Mistisizmin genel anlamda etik olmayı başaramadığını belirtmiştir. Hristiyan mistisizminde de bu durumu böyle değerlendirir. Fakat mistisizm olmadan da doyurucu bir etik, dünya ve hayat görüşüne varabileceğimizi düşünmemiştir. Avrupalı toplumların düşünce biçimi insanı gerçekten etik, ancak fazla yüzeysel yaptığından içe dönük bir yapısı yoktur. Sığ kalmıştır ve dahası artık böyle nitelikler içinde bir gereksinme duymamaktadır. Schweitzer bu yanlışı terk etmek gerektiğini ve etik anlayışının eylemci etik mistisizminden elde edildiği zaman derinlik ve istikrar kazanacağını belirtmiştir. Etik mistisizmin içinden çıkmalıdır ve mistisizmin kendisi için var olduğu düşünülmemelidir. Şimdiye kadar insanlar tarafından kabul edilmiş mistisizm, soyut olduğu için etik üstü olmaya doğru evrilmiştir. Soyutlama etiğin ölümüdür çünkü etik, yaşayan hayatla interaktif ilişkiler demektir. Bundan dolayı soyut mistisizmi bırakıp yaşayan mistisizme dönülmesi gerektiğini düşünür. Mistik yönleri olan bir teolog olarak Albert Schweitzer'ın en önemli ideolojisi olan yaşama saygı felsefesi, Federal Almanya Cumhuriyeti'nin birçok eyaletinde anayasa metinlerinde kullanılmıştır. Ancak bugün Almanya'da ikamet eden birçok insan bu felsefeyi ve bu felsefenin Albert Schweitzer tarafından büyük mücadelelerle oluşturulduğunu bilmemektedir. Bugün Albert Schweitzer genel olarak geçen yüzyılda çok az insanın karşılaşabileceği bir insanlık ve iyilik örneği verdiğini belirtiyor. Bu doğrudur ancak kendisi ve felsefesi hakkında kapsamlı bilgiye sahip olan ve bu felsefeyi eskisi gibi hayata geçirmeye çalışan çok az insan vardır. Günümüz filozofları arasında Schweitzer sıkça tartışılmaktadır. Ancak teologlar için aynı şeyi söylemek pek mümkün değildir. Schweitzer, İsa, din ve insanlık sevgisini öyle bir biçimde bir araya getirmiştir ki, bu onun düşüncelerine, eylemlerine ve duygularına yansımıştır ve felsefesinin temelini oluşturmuştur. O bu felsefeyi oluştururken dünyaya ilişkin her türlü açıklamayı bir kenara bırakmış ve insanın açıklanamaz tüm olayların öznesi olduğu sonucuna varmıştır. Sonuç olarak özetlersek, birçok din ve kültürde var olan yaratıcı ve yaratılan bütünlüğü Albert Schweitzer tarafından kendine has yöntemler ve mekaniklerle yorumlanmıştır. Dindar bir Hristiyan olan Albert Schweitzer, inancını kendi özgür düşüncesiyle yaşamış, dünyadaki barışın ve huzurun tek yolunun insanların birbirlerine yardım etmesi ve birbirlerinin iyiliği için mücadele etmesinden geçtiğini belirtmiştir. Müzik, tıp, din, felsefe gibi pek çok alanda çalışmış ve bugün pek çok otorite tarafından temel kaynaklar olarak kabul edilen eserler vermiş olan Albert Schweitzer'ın tüm çalışmalarında yaratılmış olan her şeye karşı duyduğu sevgi ve saygı yatmaktadır. Ve bütün bu sevgi ve saygının en temelinde Tanrı'ya olan sarsılmaz bağlılığı yer almaktadır.
Albert Schweizer'ın yaşamına, yarattığı eserlere ve insanlığa yaptığı büyük hizmetlere baktığımızda İslam tasavvufundaki yaratılmış olan her şeye sevgi ve saygı göster. Ona zarar verme, yardım et. Çünkü o yüce yaratanın bir tezahürüdür anlayışının Albert Schweizer'ın anlayışı ile birçok ortak noktası olduğunu görüyoruz. Schweizer'a göre çevresiyle yakın ilişkiye girerek onunla bütünleşen insan hem kendi benliğini kazanmakta hem de çevreyi insanların yaşamına elverişli hale getirmektedir. Bunun sonucundaki hakikate ulaştığında kendi varlığının evrenin bütününden ayrılamaz bir parça, bir halka olduğunu görmektedir. Bunun neticesinde insan denen varlık ulaşabileceği en yüksek mertebeye, yani insan olmanın özüne erişir. Albert Schweitzer tüm hayatını bu anlayış üzerine yaşamıştır. İnsanlık tarafından en çok zulme ve eziyete uğramış toplumlardan biri olan Afrikalı siyahi insanlara hem tıbbi olarak muazzam tedavilerde bulunmuş hem de manevi olarak hep yanlarında olmuştur. Onlara yardım etmiş ve yaralarını sarmıştır. Hayatı ve tüm kainatı bütün yönleriyle analiz eden Albert Schweitzer, Afrikalı insanlara yardım ederek yaşamın en temel amacı olduğuna inandığı tüm canlılara sevgi ve saygı göster, merhamet et, yardım elini uzat. Böylece insan olma yolunda en tepe noktaya ulaşacak ve Tanrı'nın yeryüzünde insanı yaratma amacını yine Tanrı'nın uygun gördüğü en doğru yol ile tamamlayacaksın düsturunu yaşamının tamamından büyük fedakarlıklar ve ödünler vererek tamamlamıştır. Albert Schweitzer'ın sadece sözleriyle değil, tüm yaşamıyla ve çektiği sıkıntılarla ortaya koyduğu bu yüce değerler, umarız ki tüm insanlık için bir ibret ve örnek olur. İnsanlık bir gün kurtuluşun sadece ve sadece sevgi, saygı ve yardımlaşmadan geçtiğini anlayacak ve o gün geldiğinde Albert Schweitzer ve onun gibi yaşamış bütün insanların ne kadar da haklı oldukları bir kez daha gün yüzüne çıkacaktır.